Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki misafirimiz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor İsmail Çalıkoğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz, sağ olun, teşekkürler. İlk olarak mide balonu nedir? Mide balonu aslında kilo vermeye yarayan bir yardımcı araçtır. Mide balonu dediğimizde midemizin içerisine yerleştirdiğimiz bir yabancı cisimden, bir toptan bahsediyoruz. Bu endoskopik olarak yerleştirilebilir veya endoskopisiz olarak yutulabilir balonlar yerleştirilebilir ve hastamızın midesinde bir hacim kaplayarak yeme alışkanlıklarını, yeme miktarını azaltıcı bir yöntemdir. Gerçekten de bir balona benziyor. Aynen öyle. Bir çocuk balonu değil ama bir balona benziyor. İçerisinde bir sıvı, özel bir sıvı dolduruluyor. Midesinde yerleştiriliyor hastalarımızın ve kilo vermesine yardımcı bir yöntem olarak adlandırıyoruz. Peki kimlere mide balonu takılır? Bunun da tüp mide ameliyatı gibi bir kriteri var mıdır? Şimdi mide balonu aslına bakarsanız özellikle overweight dediğimiz, yani fazla kilolu dediğimiz hasta grubunda geçerli bir yöntem. Beden kitle indeksi olaraktan da söylersek 27 ile 32 beden kitle arasında uygulanan bir yöntemdir. Özellikle çok ileri obez vakalarda, yani beden kitle indeksi 60-70 olan, evinde spor yapma, yürüyüş yapma imkanı olmayan hastalarımızda da ameliyat öncesinde kilo verdirme amaçlı da mide balonu takabiliyoruz. Mide balonunun tabii bir etkinliği var, bir kilo verme özelliği var. Bu amacı güderekten ameliyat öncesinde de takıp daha sonrasında da yine ameliyat edebiliyoruz hastalarımızı. Peki bu mekanik etkisinde içerisine konulan sıvının miktarı önemli midir? Yani bu ne kadar miktarsa etkilidir? Yani mesela 200 cc, 300 cc yeterli mi? Yoksa 500-550 cc mi? Evet, şimdi şöyle ki mide balonunun kendi zaten Ar-Ge çalışması tekniği gereği en az 450-500 cc şişirmek gerekiyor. Çünkü midemizin içerisinde oraya biz endoskopik olaraktan bir sarılı bir materyal koyuyoruz. Onun içerisine sıvıyı enjekte ettikçe kendisini genişletiyor. Bir balonu şişirmeyi düşünün ağzınızla. Balon genişledikçe oradaki zaten midemizin fundus dediğimiz, yani aslında yemek depolamayla ilgili kısmına yerleştireceğimiz bir balon için en azından 500 cc'ye kadar şişirmemiz gerekiyor. Hocam mide balonu nasıl takılıyor? Ameliyathane ortamında, yani hastanede, klinikte? Şöyle ki mide balonu endoskopik takılabilir veya endoskopisiz takılabilir. Ameliyathaneye girmeye gerek yok. Hastalarımız genellikle uyutmuş oluyoruz. Endoskopiyle takacağımız zaman önce mide içerisine değerlendiriyoruz. Herhangi bir yara veya bir fıtığı olmadığını, ülseri olmadığını görüyoruz. Ve mide balonunu midesine yerleştiriyoruz. Bazı yeni teknolojiyle beraber yutulabilir bazı mide balon türevleri de mevcuttur. Bunlar da yine endoskopi ihtiyacı olmayan, uyutulma ihtiyacı, anestezi ihtiyacı da olmadan sadece bir röntgen ışığı önünde hastalarımıza 1-2 yudum su yuturaraktan hap gibi bir balonu mideye yerleştirebiliyoruz. Bunun özel bir tekniği var tabii ki de. Röntgen sistemi üzerinde midenin içerisinde doğru yerde olduğunu anlıyoruz ve yine ağzından da dışarı çıkan küçük bir kablo gibi bir hortumu oluyor. Oradan da sıvı enjekte ederek o balonu yine mide içerisinde şişiriyoruz güvenli bir şekilde. Ama mide balonu endoskopik şekilde yaptığınız var, bir de yutturarak yaptırdığınız var. Aynen öyle. Bunun muhakkak bir ayrışım noktası vardır. Şimdi şöyle Yani ki hani kimlere bu şekilde yutturularak yapılabilir? O daha basit bir işleme Evet. benziyor hasta için. Şimdi şöyle ki hastalar bir kısmı hiçbir şey hissetmek istemiyor. Bir kısmı yeni teknolojiyi takip ediyor ve diyor ki bu işin yutulabiliri çıkmış, ben onu yaptırmak istiyorum. Aslında teknik olarak takma teknikleri farklı olmakla beraber işlevleri aynı. Hastalarımız mesela küçük bir hap yutamazken biz ona yutulabilir mide balonunu takma imkanımız olamaz. Onun için endoskopi eşliğinde takıyoruz onlara. Endoskopi de böylece uyuyaraktan biz kendi işimizi yapıyoruz. O da uykusunu uyuyor. Daha sonrasında uyandıktan sonra mide balonuyla beraber uyanıyor. Evet. Peki şimdi endoskopik yapıldığında mesela midenin fundusu dediniz. Fundusu görerek koyabilirsiniz. Ama yutulabilir balonda bunun fundusa mı yoksa başka bir yere mi? Yahut balonu koydunuz, sonuçta bir ağırlık etkisi, ayağa kalktığında bu balon sonuçta orada serbest duruyor. Evet. Yani bir yere tespitli değil. O aşağıya kayabilir mi? Kayma riski var mı? Midemizin kendi özelliği nedeniyle tabii ki de midenin içerisine yerleştirilen balon
hafif de olsa yer değiştiriyor. Bir kısım hastalarımızda mide balonu çıkartmaya aldığımız hastalarımızda görüyoruz. Bir kısmında fundusta koyduğumuz balon yerinde dururken kimisinde de dediğiniz gibi midenin aşağısına kayabiliyor. Bu fonksiyonunu kendi içerisinde gören bir durum aslında. Hastaya bir rahatsızlık vermedikten sonra balonun içeride oynamasının bir zararı yok. Ama balon kendi içerisinde işte aşağı doğru yerleşir ve hastamızın bir şey içmesine engel olursa, çok fazla kusmasına engel olursa o tehlikeli bir durumdur. O zaman bizim de müdahalemiz gerekiyor. Peki bu karşılaşılabilen bir problem mi? Özellikle mide balonunun en korkulan şeyi bu. Hastalarımız da tabii ki de herkes araştıraraktan geliyor artık her şeyi. Mide balonu hocam çok kusturuyormuş. İşte hocam mide balonu çok kramplara sebebiyet oluyormuş. Bunları soruyorlar. Doğrusu şudur ki her 10-20 hastanın bir tanesinde mide balonunun yoğun bir rahatsızlık hissi oluşturması veya da çok örtülere sebebiyet olması nedeniyle hastanın tolere edememesi nedeniyle çıkartılması eskiden gerekiyor. Bu söyleniyordu. Ama günümüzde artık önümüzde olan bir soruna çözümler bulmamız gerekiyor. Bazı özel mide bulantısını giderici, önleyici ilaçlar işlem öncesinde hastalarımıza artık veriyoruz. Ve böylece bu kötü durumu, bu nahoş durumu ortaya çıkartmadan çözmeye çalışıyoruz ve balonlarımızın takılma sıklığı ve çıkarılma sıklığını da böylece azaltmış oluyoruz. Hocam bu takılma sıklığı ve çıkarılmayan kişi kilolu olduğu için geliyor. Mide balonunu bu yüzden takıyorsunuz Evet. siz de. Bunu ne zaman çıkartmak gerekiyor? Peki hedefe ulaşıldığında mı, sağlıklı kilosuna ulaşıldığında mı ya da vücut kabul etti, ilk haftada kabul etti ya da bir ay sonra kabul etti, yeme alışkanlığı da düzeldi. Biz sizin balonunuzu çıkartalım mı diyorsunuz? Evet. Şimdi şöyle ki aslında balonlarımızın çeşitleri süre olaraktan da değişmekte. Kimi balon 6 aylık, kimi balon 12 aylık balonlardır. Özellikle yutulabilen balon takıldıktan sonra 3-4 ay gibi bir sürede özel bir SIBOP özelliği, özel bir valve sistemi olduğu için orası eriyor ve daha sonrasında 3. 4. ayda kendiliğinden içindeki sıvıyı boşaltarak doğal yollardan vücudu terk ediyor. 6 aylık balonlarda ise 5. 6. ayda artık fonksiyonunu bitirmiş olan balonu biz kendimiz çıkartıyoruz. Özellikle hastalarımızın balon takıldıktan sonra ilk 3 ayda çok büyük fayda gördüğünü görüyoruz. Bir süre sonra mide balonuna vücutta bazı alışmalar, adaptasyon olabiliyor. Kilo vermeler özellikle 4. ayda artık sona erebiliyor. Onun için bazı hastalarımıza 4. 5. ayda da artık fonksiyonu yeterli karşılığı almıyorsa o zaman çıkartabiliyoruz. Ama özellikle dediğim gibi ilk 3-4 ayda hastalarımız zaten talep ettiği, ulaşmak istediği kiloya ulaşabiliyor. Yine 12 aylık balonlarda ise şöyle bir değişiklik var. Onun kendi özel yöntemi nedeniyle hastamıza balonu taktıktan sonra diyelim ki 3-4 ay balon takılı kaldı ve verdi bir 10 kilo. Vermek istediği bir 10 kilosu daha var ve balonla çok iyi anlaşıyor. Beraber çok güzel yaşıyorlar. Onun özel mekanizması sayesinde tekrar bir endoskopi ile balonu hiç çıkartmadan, hiç değiştirmeden bir miktar daha şişirip tekrar eski haline, yani midemizin içerisinde işte 500 cc ile şişirdiysek 650-700'e kadar şişirerekten tekrardan fonksiyonunu göstermesine, midesinde yine yer kaplamasını ve hastamızın kilo vermesine destek olmasını sağlayabiliyoruz. Peki mide balonlarının istenmeyen etkileri ne olabilir? Şimdi mide balonu demin de konuştuğumuz gibi aslında 10 hastanın birisinde bulantı hissiyatı yapabiliyor. Bu ilk birkaç güne özgü bir durum. Hastalarımızı bunu hazırlamamız gerekiyor. Özellikle hem uyarmamız hem hazırlamamız gerekiyor. Bulantı kesici ilaçları daha öncesinden verip böylece endoskopi sonrasında bulantı olmasını engelliyoruz. Özellikle hastalarımız ilk 1-2 günde eğer yoğun bulantılar yaşarsa o zaman onlara serum desteği vermemiz gerekebiliyor. Bu şöyle bir şey, ya bu hastamıza kötülük mü yapıyoruz peki mide balonu takarak? Yani hastamız çok mutluydu işte kilosuyla, biz bir şey mi yapıyoruz? Hayır, hastamızı kilo versin diye üretilmiş, ortaya konulmuş bunlar güvenli yöntemler aslında. Hastamızda eğer bulantı ortaya çıkarsa o zaman 1-2 günlüğüne aralıklı olaraktan serum desteği verebiliyoruz. Balonun şöyle bir özelliği var. Hani çok düşük ihtimal, bu bir fabrikasyon ürünü olduğu için kendi kendine sönme gelişebiliyor.
Yani bir balon patlama olabiliyor. Tabii bu içeride pat sesiyle hastamızın fark edebileceği bir şekilde olmuyor. İçerisine bizim koyduğumuz özel solüsyon idrarına geçip, böbreklere idrara geçip renk değiştirtebiliyor hastamızda. Eğer böylece midemizde balon sönerse daha 5. 6. aydan öncesinde hastamız bunu fark edip bize haber verebiliyor. O zaman biz endoskopiyle mide balonunu çıkartabiliyoruz. Hastamız fark etmez, kendi doğal yöntemlerle, doğal yoldan bazen vücudu terk edebiliyor. Hani mide balonu aslına bakarsınız yüksek güvenlikli bir ürün olmakla beraber yine de ufak tefek zorlukları olabiliyor. İşte nasıl söyleyelim, mideyi terk etmiş, sönmüş, hasta kendisine dikkat etmemiş, o rengi görmemiş, bazen ince bağırsaklara geçip işte tıkanıklığa sebebiyet verip bazen işte ameliyatla çıkarttığımız hastalarımız da olabiliyor. Yani hiçbir yöntem, ameliyat yöntemleri veya balon yöntemleri hiçbirinde tabii ki de %100 masumluk yoktur. Hepsinin belli başlı kendine göre riskleri vardır. Sadece önemli olan bu riskleri anlamak, hastaya anlatmak ve takiplerini iyi yaparak gerektiği zamanda da müdahale etmektir. Hastanın da bilinçli bir şekilde uyması Aynen gerekiyor öyle. buna. Ama aslında yani risk var mıdır derseniz mide balonunda en önemli, en çok gördüğümüz şey bulantıdır. Onun dışında diğer saydığım sebepler milyonda bir, 100 binde bir gördüğümüz olaylardır. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü misafirimiz genel cerrahi uzmanı operatör doktor İsmail Çalıkoğlu'ydu. 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.